Nasılsın? İyi. Çok iyi. Vay be. Kimlerdeki beni? Evet. Aa, çok iyi. Vay be. Hello. Buluştuk ha. Kaç gün oldu geleli? Ya. Ben kaç gün oldu? Hep otel yakınlarında mı takıldın? Yok, hep gezdim. Yoruldum artık. Çok yorgunum. Koşamıyorum. O kadar çok yürüyüş yapıyorum. Çok şey yapıyorum böyle. Nasıl? Görüyorum Böyle araştır, zaten. araştır. Dün tapınağa gitmişsin herhalde. Yo, onlar önceki günler. Dün Öyle mi? Team Lab'a gittim. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Böyle müze. Müze. Teknoloji, evet. Oraya gittim ama geç paylaşıyorum ben. Aynı gün paylaşmıyorum. Değil mi? Böyle yorgun olunca. Evet, evet, Dün de evet. uyuyakalmışım. 5 gibi, 5'ten 19'a kadar uyuyakalmışım. Sonra uyandım böyle. Yorgunum, bedenim çok yorgun, anladın Sen mı? şimdi neredesin? Hangi ülkedesin? Yok ki. Nasıl yok? Geziyorum her yerde. Hadi ya. 2 hafta orada, 2 Otur. hafta orada öyle mi? 2 hafta, 1 ay, 3 ay, En son 4 bana ay. İstanbul'dan giderken ben memlekete dönüyorum demiştin Evet, galiba evet. ama Vardı, bir bakıyorum sene oldu, orada bir seneden orada fazla yok oldu. Kore miydi? Kore'de de 3 hafta kaldım orada. 1 aylık vizam, 1 aylıktı ama 3 hafta Ben kaldım. dedim herhalde hani bir yerde duruyor böyle daha Ha, çok yok. ama diğer yerleri de geziyor. Yok. Vay be. Bir valizde ben ve geziyorum. Hangi dilde konuşacağız? İngilizce. İngilizce. Nasıl tanıştınız? Nasıl konuşuyorsunuz? Ya Türkçe? Do you speak Çok Turkish? az, çok az. Ha. Nereli? İngiltere. Ha. Nasıl oldu? Nasıl tanıştın? What's the name? Sorry? Name? Zach. 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 From British England. England. Oh, nice. Bir tane arkadaşı Evet. Bursalı bir kızla Evet. evleniyor. Evet. Düğün, onun düğünü için gelmiş. Aha. Sonra işte düğün bitmiş, son döneceği günde 2 gün İstanbul'da kalıyor. Evet. O zaman buluştuk. Daha ben o zaman çalışıyordum. Yok, He. Ve Öyle işte görüştük. sonra? Hani benim İngilizcem yok biliyorsun. Evet. O hiç şimdi Hala var çat mı? pat biliyor. Çok az. O da hani biraz Türkçe öğrendi. Ha. İşte böyle çeviriyle falan konuşuyoruz hala. Çeviriyle Hala, evlenen çok şok Evet. ediyorsunuz ha. İşte 2 sene görüştük, 2 sene sonra Evet. evlendik. Ailesi nasıl kabul ettim? Evet, onlar öyle. Öyle. Onlar da pek konuşmuyor. Ne iş yapıyor? ne Düğüne yapıyor? geldiler. Ha, geldi. O matematik öğretmeni burada. Burada. Aha, Japon okulunda ama Japonya'da İngilizce. yaşıyorum uzun zamandır. Hayır, Ocak ayında geldi o da. Yeni 2025'in taşındınız. Ocak ayında geldi. Oturalım aha. Sonra? Evet. Bir tane ben hani hediyelik eşya dükkanı gezmek istiyorum. Tamam. İnternetten Çok hep mu buldum. geliyorsunuz Tokyo'ya? Yo, Tokyo'ya First time visit? bilmiyoruz. First değil ama Ha. çok iyi bilmiyoruz. Aa. Ben de öyle internetten buldum birkaç yer, işte şuraya gidebiliriz. Ya buraya internetten bulanlar bazen iyi olmuyor, bazen iyi oluyor. Ben şey yapmıyorum çünkü ben gezi tecrübeli olduğum için çok böyle aşırı Instagram'daki böyle şeylere... Yo, Instagram'dan bulmadım. Google'dan yazdım işte. Bir gün mesela Tokyo'da bir gün geçireceksem işte nerelere gitmeliyim. Ne kadardır buradasınız? Ben 2 aydır 2 buradayım. ayda. Evet. Önce mi O geldi? evet, dediğim Ha. gibi 2025 Ocak ayında geldi. O daha uzun zamandır. Düğün gördüm, burada. çok güzeldi, böyle eğlendiniz. Evet. Seninkiler nasıl kabul ettiler? Annem Yabancı. baştan istemedi tabii, yabancı istemedi mi? diye. Annem hayır baştan olmaz şöyle böyle diyordu. Sonradan tanıdıkça böyle Evet. işte bir de Müslüman olmuş. Aa. Evet. İşte oruç tuttuğunu falan öğrendi. Öyle içi ısınmaya Diğerleri başladı. ne zaman kabul etmiş? Seninle tanıştığı zaman mı Yok, kabul? tanışmadan önce. Kendi içinde. Evet, Şok etti. Sonra 2 senedir evet, sen nişan oldu, sonra beklettiniz falan. Tanıştık, bir Hep sene sana sonra geliyor. nişanlandık. Geliyordu değil mi Türkiye'ye? İstanbul'a gelip gidiyordu. O zaman İngiltere'deydi. Aşk ettirmişsin. Öyle Sonra? işte Ha. 2 ay oldu ben de geleli. Bayağı şimdi hızlı trenle geldik. 3 Evet, saat sürüyor. Evet, Daha kuzeyde. evet. Böyle orman Evet. içinde bir ev. Okulu da orada zaten. orada Çalıştığı okul. Şey, Evet. bunlar mı veriyor oraya ev falan? Çimantay. Evet. İyi Yani değil mi? ücretsiz değil ama çok çok uygun. İyi. Ücretsiz vermiyorlar. Eşyalı ev.
Ücretsiz değil ama Ha. ucuz, kirası ucuz, uygun. Ha, güzel. İyi o zaman. Neyse mutlusun. Önemli olan. Mutluyum işte, sadece dil bilmeyince zor oluyor. Bir de hani küçük bir şehir ya. Hiç Türkçe bilen kimse yok. Biliyorum, Herkes evet. Biraz yabancı. sen- Hani biraz sen yalnızlık. ilk defa yurt dışına Evet. yalnız hem de böyle temelli çıktığın için biraz şok Evet, yaşıyorsun. aynen. Biraz alışkan olsan İşte biraz arkadaşlar- küçük bir şehir olduğu için bir de dil bilmediğim için Çok mu biraz küçük yalnızlık orası? çekiyorum. Kaç kişi? Hı? Kaç kişi yaşıyor orada? Kaç kişi milyon bilmiyorum mu? ama tatil köyüymüş bizim olduğumuz yer. Bir tane dağ var. Ha, Dağda kışın kayak yapıyorlar. ha. Ormanlık alan, Yazın ormanın içinde. yürüyüş. Yazında bir sürü çeşitli sporlar yapıyorlar, Ha. değişik değişik. Senin vizen nasıl olacak? Evlilik vizesiyle geldim. Ha, Japon'da öyle var Evlenince mı? oluyorsun, Ha, evet, öyle. veriyorlar. Siz gerçek imza falan attınız değil mi? Evet. Nerede attınız? Japonya resmi nikahı burada yaptık. Ay. Belediyede yapılıyor. Ha, Evrakları Türkiye'de falan yapmadınız. hazırladık. Ha. Ya araştırıyorduk, o yabancı ya, hani yabancı biriyle nasıl evlilik olur falan filan, çok zor. Bir de o Japonya'daydı. Hani İngiltere'ye bıraktı, Japonya'ya geldi. Buradan oraya gidip gelmesi, evrakları hazırlaması falan zor olacaktı. Ben de hani evlenmeden önce gidip hani nerede çalışıyor, nerede yaşıyor vesaire görmek istiyordum. Sen geldin zaten vizesiz Geldim. sizi. Evet, bir haftalık iş yerinden Orada otur biraz konuşalım. Aha. yıllık izin aldım, geldim. Evet. Zaten evraklarımı falan Evet. da hazırlamıştım. Evet. O da hazırlamıştı. Ha. Burada gittik, belediyeye bir imza attım, tamam. Ha. Hatıra olsun diye de bir elbise aldım, şapkalı falan, Evet gördüm onu görmüşsündür. fotoğraftan görmüştüm. Öyle. Sonra seni YouTube mu çektiriyor? Ben Sen- istedim. sen Hani istedin. değil tüm gün evde ne yapacağım? Evet. Hani daha iş yok, şu Sen yok, bu yok. Instagram'da yönet. Instagram Aynen. yönet. Aynen. Çünkü İşte daha yeni çok başladım. popüler. Ben sana öğretirim onları da, anladın mı? Evet. Onu yönet, anladım. Her şey. Dedim ki bir şeylerle uğraşayım en azından böyle. Ben 20 abonem var YouTube'da, 20 kişi. Ha. Az. Bugün Tokyo'ya geldik. Yanımda İstanbul'dan uzun zamandır tanıştığım arkadaşım Elya var. Elya, nasıl tanıştık, anlatır mısın? Merhaba arkadaşlar. Biz Zeynep'le tanıştık 2017 seneye. Bayağı uzun zaman olmuş. Birlikte İngilizce kursa gidiyorduk. Orada tanıştık. Nasıl tanıştık? İlk kim konuştu? İlk ben konuştum. Öyle mi? Evet. Nasıl Sen mi oldu? konuştun? Nasıl oldu? Kurstan biz kursa gidiyorduk, İngilizce kursa. Oradan ben bazı kelimelere dilim gelmediği için bana Zeynep ve Serkan diye arkadaşımız yardım etmişti. Sonra tanıştık Zeynep'le. Tamam, bak ben anlatayım. Evet. Ben böyle biraz daha detaylı hatırlıyorum. Tamam. İstanbul Avcılar'da İngilizce kursuna gidiyorduk. Kursta herkes birbiriyle kaynaşmıştı. Evet. Molalara birlikte çıkıyorlardı, bahçeye gidiyorlardı, işte çay kahve içiyorlardı birlikte. Sonra ben bir ders geçti, 2 ders geçti. Elya molalara çıkmıyor ve ben de çıkmıyorum. Çünkü ben kolay kolay arkadaş edinebilen birisi değilim. Arkadaşlık konusunda çok seçiciyimdir. Sonra ben Elya'yı gözüme kestirdim. Evet. Baktım kimseyle konuşmuyor. Ben de kimseyle konuşmuyorum ama molalarda da canım sıkılıyor. Bir şeyler yapmak istiyorum ama tek başıma da yapmak istemiyorum. Evet. Sonra baktım Elya da böyle tek başına duruyor, kimseyle konuşmuyor falan. Böyle bir tipine de baktım, dedim bu böyle farklı, değişik birine benziyor. Gittim Elya'nın yanına, dedim ki birlikte biraz dolaşalım mı? Elya da bana dedi ki ama nereye? Ama ders var. Ama şimdi ders var. Ben de dedim ki 10 dakika sonra mola bitiyor, ders başlayacak. Gel dedim, merak etme, biraz yürüyeceğiz ve kursun bulunduğu bina da Avcılar'ın en merkezi yerinde. İşte butikler var, restoranlar var, tüm dükkanlar, kalabalık, sokağın olduğu sokak. İşte o sokakta böyle bir tur atıp dönmeyi düşünüyorum. Ama Elya da böyle bir şaşırdı. Nereye? Ama ders var. Ben de dedim ki tamam, derse kadar yetişiriz.
Sonra böyle Elia biraz endişeli duruyordu, sanki ben ona bir zarar verecekmişim gibi. Çünkü avcılar bana herkes korkuttu ki orası tehlikeli diye. O yüzden. Evet, olabilir. Evet. Sonra biz birlikte yürümeye başladık. Dolaştık, geldik. Sonra dolaşırken sohbet etmeye, tanışmaya, Evet. daha yakından tanışmaya başladık. Sen nerelisin falan, ne zamandır Türkiye'de yaşıyorsun, Türkçe iyi biliyormuşsun diye. Nerede Zeynep oturuyorsun? evet. Sonra sohbet ettikçe birbirimize çok yakın semtlerde oturduğumuzu fark ettik. Çok yakın olduğunuzun sonra telefonlar, WhatsApp falan aldık ve o 2017 arkadaşlığımız başladı. Kursa Ve birlikte gelip hala da devam gitmeye, ediyor. kursa birlikte gelip gitmeye başladık. Birlikte geliyoruz, gidiyoruz. Sonra bir kere ben çok komik şey oldu. Zeynep de ben tek yaşadığım için Zeynep de hep evime çağırıyordum ama gelmiyordu. Bir gün tamam geleceğim dedi. Ama ben Zeynep gelecek diye ben o zamanlar bayağı sıkı bir diyetteydim. Sonra yemek yapmıştım. Çorba, tavuklu çorba ama tuzsuz. Ben o zamanlar 2-3 ay falan tuz yemiyordum. Ben içtim çorbayı. Güzeldi. Hiç kötü diye bir şey söylemedim. Çorba güzeldi evet, ama sıfır tuz. Hiç tuz yoktu. Ve ben hiç alışık değilim böyle şekersiz, tuzsuz bir yemek. Ben 90 gün falan tuz falan çok şeker bir şey yemiyordum. O zamanlar Zeynep'i çağırıp ama böyle elimden gelene kadar güzel çorbamı yapıp vermiştim ama beğenmedin de. Güzeldi ama tuz olmadığı için lezzetsizdi ve evde tuz olup olmadığını sordum. Evet. Hayır, evde tuz yok dedi. Evet ben çünkü hepsini. Öyle arada bir görüşüyoruz, hep yazışıyoruz. Ben Zeynep'e yazıyorum, nasılsın, neredesin? Çok böyle sık böyle konuştuk demiyorum ama yine de biz her zaman buluştuğu zaman ben Zeynep'i çok seviyorum. Değer veriyorum ve ben çok mutluyum. Benim Zeynep gibi arkadaşım var. İstanbul'da bazı yerlere gittik, Bazı birlikte yerlere, gezdik, evet. vakit geçirdik. Geziyoruz, buluşuyoruz. Her zaman fırsat olunca karşılaşmaya, bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bir ara ben pandemi zamanında İstanbul'dan ayrılmıştım. 2 sene boyunca farklı bir şehirde yaşadım. Sonra tekrar İstanbul'a geri döndüm. Tekrar buluşuyoruz. Ama yine de çok sık buluşmasak da WhatsApp'tan iletişime geçiyorduk falan. Konuşuyorduk. Evet. Ve Sonra bir gün Elia ben artık İstanbul'dan, Türkiye'den gitmeye karar verdim dedi. Evet. Ben çok şaşırdım. Evet. Çünkü o bana diyordu ki ben Türkiye'yi çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum. Evet. Ben gidiyorum dedi. Ben çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Ben evet diyor 1,5 sene önce bence karar verdim böyle. Zaten düşünüyordum gitmeyi ama o gün Zeynep'e ve gitmeden önce buluşmak istediğim arkadaşlarıma yazmıştım. Zeynep'e de yazmıştım. Sen müsait olsan git görüşelim falan ama o işleri olduğu için buluşamadı. Evet, Sonra dedim yine de sonra Zeynep evlendi. Sonra sen beni davet ettin, gel dedin. Sonra dedim Zeynep'e müsait olunca Kırgızistan'a gel. Sonra o bir zaman geçince Zeynep bana daveti gönderdi. Düğüne gel müsait olursa falan ama ben o zamanlar yurt dışında olduğu için gelemedim maalesef. Evet, gelemedim ama ve olsun. ben hep ona yazıyordum. Bir araya geliriz bir ülkede inşallah falan ama kısmetmiş. Şu anda Tokyo'dayız. Evet. Tokyo'nun bir güzel parkında oturuyoruz şu anda. Hiç düşünmedik şeyleri. 2017 tanışmışsın ama şu anda 2025. Hiç aklımızdan geçmeyen, o zamanlar gelmeyen aklımıza gelmeyen bir ülkede tekrar ve güzel bir ülkede, güzel bir arkadaşımın yanında oturuyorum. Hayat çok güzel. Böyle bugün birlikte gezeceğiz. Evet, gezeceğiz. Bir sürü şeyler anlatacağız. Sorunuz olsa sorun. Sorun nasıl? Türkçem biraz gidiyor. Sorry. Evet, sorularımız. Öyle işte. Güzel. Hayat çok güzel. Dondurma veya matcha alalım bir yerden. Orada oturalım ha. Matcha mı diyorsun sen? Evet, matcha ve dondurma. Yanlış hatırlamıyorsam o tarafta görmüştüm ben. Oradan yemiştim ya matcha, krep. Krep mi? Orada Matcha ile krep. Evet. Matcha krep ve
Kahve vardı orada. Dondurması vardı. Böyle farklı farklı şeyler. Bira var burada. Matcha bira. Ben bu sokakta görmüştüm. Onu fotoğraf çekmiştim. Biranın içine mi matcha döküyorlar? Matchadan Yeşil. mı bira yapıyorlar? Matcha'dan bira yapmışlar. Yeşil. Çok hoş. Neredeydi burası? Var ki bunların arabası. Evet, biz şeye gittik. Samuray. Samuray köyü var. Aa, Evet. 45 dakika. Orada gezdik. böyle arabayı hem anlatıyorlar. Böyle gezdiriyorlar. Evet. Matcha bira. Aa. Bak böyle matcha alıyorum. Hmm. Matcha bira. Bak burası. Matcha mı? Ha, bira. matcha. Buradan yemiştim şey. Her şey matcha. Evet. Her şey matcha. Dükkan matcha. Ama daha bir yer o tarafta kaldı. Onu hatırlamıyorum da. Bunu da hatırlıyorum. Buradan şey almıştım ben. Ekler gibi. Bak böyle almıştım. Tatlı. Hı hı, tatlı. O sokak. O sokak da güzel. Aa, bu o ünlü kapı mı? Kırmızı kapı. Çünkü bu shrine. Bu istiyor. Sensoji. Sensoji. Temple shrine. Temple daha iyi. Bak buralarda fotoğraf çekiyor. Aa, dur. Centran la mano, mira, la ponen. Sí, sí. İnsanlar burada ellerini yıkıyorlar. Buradaki dumanı yerleyip yüzlerine doğru getirmeye çalışıyorlar. Yüzlerine sürüyorlar dumanı. Bak temizleneceksin. Kendin böyle duman var. İçinde bir sürü tütsü var. Gelinlik gibi giyinmiş kız. Evet, güzel. Ben çok Koreli. Kendim. Şey değil. Mana değil. Kore. Gördün mü Kore? Çünkü Japonlardaki bu. Onlar Kore. Koreli'ninki şey gibi, sanki prenses gibi. Bugün market gibi olmuş ha. Evet, sokak lezzetleri var. Evet. O gün yoktu böyle. Demek ki belki de hafta sonu açıyordurlar. Bence de hafta sonu. Yemek kokuyor. Ben oraya girmiştim, geri çıkmıştım.
Sizce nasıl? Tatlı mı? Ben denemedim. Dondurma tatlı ama matcha. Matcha güzel ama. Ben matcha seviyorum. Sen denemedin mi? Güzel. İçeride mühür bastırdık defterimize. Japonların halayı. Ben de araya gireyim. Gir gir. Gir gir. Böyle de çeksene beni. Sen. Tekrar görüşmek Hoşça kal, güle güle. Umarım tekrar görüşürüz. Mutlaka. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Bay bay.
Hoşça kal. İki tane metal bardak aldık. İstasyon kıyafetli Pikachu'lar. Trenlerle birlikte Pikachu'lar. Seyahat defterimize Tokyo'daki mühürden basacağız. Şuraya. De Lego mağazasındayız. Bu kutucuklardan elinizi daldırıp içerideki Legolardan seçebiliyorsunuz. Bu yeşil bölümdekiler Minecraft. Şöyle Minecraft. Ve bu da Nintendo. Lego. Ekranda Nintendo yazıyor. Yine burada böyle bir pano var. Elinizi uzatıp alabiliyorsunuz. Burası da Japonya temalı Legolar. Lego koleksiyonu olan bir yakınımıza böyle bir Lego parçası aldık. Ve üstüne yazı yazdırdık.了解、新幹線発車です。お下がりください。